Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası kanalımdan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle 4 sırada bir kendini tekrar eden harika bir iki şiş örgü modeliyle birlikteyiz arkadaşlar. Şöyle Nako Elite Baby'nin güzel hardal rengi bir ipini kullanacağız. Orta kalınlıkta değerli takipçilerim. Gerçekten dokusu ve özelliği yaptığımız her örgüyü harika gösteren harika bir ip. Evet, tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz baby, bapye ipi sevgili hanımlar, yani bebe yünü. Evet sevgili hanımlar, şöyle ben 2 sıra haroşa yaptım. Peki kaç numara şişle yaptım bunu? Hemen göstereyim. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullandım. Odaklamamız oluşmadı. Evet. 3,5 milim şişlerimi kullandım. Şimdi kaç ilmekle yapacağız bu güzel deseni sevgili hanımlar? Hemen onu da gösteriyorum. Bakın, ne yaparsak yapalım 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle yapacağız. Şu şekilde 3, 3, 3, 3, 3, 3 ve 2 ilmek. Bakın, ne yaparsak yapalım 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle. Örgümüzün ön yüzünden değil, arka yüzünden modeli kurmaya başlıyoruz. Hemen desenimizi kuralım. Bu arada sevgili hanımlar, henüz kanalıma yeni geldiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, hemen modelimin birinci sırasına başlıyorum sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın. Tüm ilmeklerimi modelimin birinci sırasında ters örüyorum. 4 sırada bir kendini tekrar eden harika bir bebek yelek modeli. Yelek modelleri yetişkin yeleklerinde Annemin Örgü Dünyası kanalından sizlere harika, güzel, gösterişli örgü modelleri sunacağım arkadaşlar. Hala da sunmaya devam ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Evet, şöyle modelimizin birinci sırasında tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bayan örgülerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Evet, birinci sıramızı arka yüzde ters olarak yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz ve ikinci sıradayız. Burada da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, tüm ilmekler düz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna geldiğimizde biz modelimizin desenini 3. ve 4. sıralarda kuruyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimin ikinci sırasına bakın, şöyle düz örgülerle tamamladım. Şimdi modelin arka sırasındayız ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bakın, arka sıradayım ama bir ilmek düz ördüm. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sevgili hanımlar. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Neden doluyoruz? Modelimizin son sırasında, 4. sırasında sevgili hanımlar, ilmeklerimizin boyunu uzatmada kullanacağız bu doladığımız ilmekleri. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. 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 Bir doluyorum. Bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Evet sevgili hanımlar, sizler de henüz kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa kanalımı keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek verir. Bin bir çeşit güzel modellerim var. Modellerimden sizler de faydalanabilirsiniz. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, modelimin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Şimdi modelin ön yüzündeyiz.
Dördüncü ve son sırasındayız. Diyeceksiniz ki abla hiçbir model çıkmadı. Şimdi modelimiz dökülecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Uzatmış olduğum ilmeği bırakıyorum ki buradaki düz ilmeğin boyunu uzatıyorum. Hemen buradaki doladığım ilmeği de bırakıyorum. Hemen ikinci düz ilmeğimi alıyorum bakın. Buradaki doladığım ilmeği de bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeği alıyorum. Bu düz ilmeği önceden de bırakabilirsiniz arkadaşlar doladığınız ilmeği. Bırakmayıp sonra da yapabilirsiniz. Ama önemli olan 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Hemen tekrar geriye takıyorum boyunu uzattığım ilmekleri. Ve 3 ilmeğimden bakın. Bir ilmek aldım. Doluyorum. 3 ilmekten bir ilmek daha alıyorum. Bakın şimdi. Bu kenar ilmeğim. Birincisi kenar ilmeğim. 1, 2, 3. 3 ilmeğim var. Burada da 1, 2, 3. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Ve bu 3 ilmeği bıraktık. Bakın. Bir desenimizi kurduk. Tekrar şimdi bakın. Bir düz ilmeğimi alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Bir düz ilmeğimi alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Bir düz ilmeği alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Bakın şimdi 3 ilmeği yine boyunu uzattık. Tekrar geriye takıyorum. Bir kez düz ördüm. Doladım. Bakın doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve bakın 3 ilmekten 3 ilmek elde ettik. İkinci modeli de kurmuş olduk. Evet şimdi tekrar bir desen daha kuruyoruz. Bir ilmeğimi alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Bir düz ilmek alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Bir düz ilmek alıyorum ve doladığımı bırakıyorum. Boyunu uzattığım bu 3 ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın 1, 2, 3 ve bıraktım. Tekrar bir ilmek alıyorum, bırakıyorum. İkinci ilmeği alıyorum, bırakıyorum. Üçüncü ilmeği alıyorum, bırakıyorum ve 3 ilmeğimin boyunu uzatmış oldum. Hemen 3 ilmeği bir kez düz ördüm. Doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Şimdi tekrar bakın. Bir ilmek alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Bir ilmek alıp doladığımı bırakıyorum. Bir ilmek alıp doladığımı bırakıyorum. Bir ilmek alıp doladığımı bırakıyorum. Bakın 3 ilmeğimi hemen şişime alıyorum. 1 doladım, 2 bir daha ördüm, 3. Evet hemen burada. Evet arkadaşlar bakın burada bir hata yapmışım. Hemen ne oldu? Modelimin sonuna yansıdı. Hemen düzeltiyoruz. Bakın tekrar burayı örelim. Bakın bu ilmeği burada arada bırakmışım. Burada fazla ilmeğimizin bir tanesi burada ne oldu? Eksik düştü. Hemen bu 3 ilmeği boyun uzatmış olabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Bakın şimdi bu 3 ilmeği tekrar alıyorum. 1 doladım, 2 bir daha örüyorum, 3. Şimdi modelimizi düzeltmiş olduk. Şimdi bu ilmeğin zaten boyunu uzatmıştık. Bir önceki modelimizde hani şuradaki kalan ilmekle burada şimdi artmış oldu o ilmeğimiz. İkinci ilmeğimi aldım, boyunu uzattım. Üçüncü ilmeğimi de aldım. Bakın ilmeklerim doğru bir şekilde 3 ilmek oldu. 3 ilmekten bir ilmek aldım. Doladım. 3 ilmekten bir ilmek daha aldım. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın burada bir ilmek kalınca ne oluyor? Sonda modelimiz bozuluyor. Hemen dalgınlığıma geldi. Bir ilmeği burada bırakmıştım. Neden oldu diye baktım. Hemen buradaki ilmeğimizi gördüm. Ne yaptım? Hemen modelimizi düzelttik. Bu şekilde yaptığınız zaman hemen ilmeğinizi düzeltin arkadaşlar. Çok kolay ve pratik, zor değil. Evet şimdi bu şekilde bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. 4 sırada bir modelimiz bitmiş oldu. İkinci bir modele nasıl gidiyoruz? Hemen onu da tekrar göstereceğim. Modelimizi uzatmadan. İkinci modeli kurmak için sevgili hanımlar birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Ne yapmıştım? Birinci sırasında tüm ilmeklerimi ters örmüştüm. Modelin birinci sırasında tüm ilmekler ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada da sevgili hanımlar sıra başından sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi modelimin ikinci sırası düz olarak öreceğiz.
Hem çok kolay hem de çok güzel ve gösterişli bir model sevgili hanımlar. Bu modeli yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten Avrupa'da da çok sevilen harika bir model. Almanya'da, İngiltere'de çok sevilen bir model sevgili hanımlar. Sizler de beğendiyseniz, sevdiyseniz benim sevgili takipçilerim de bu güzel modelden faydalansın isterim. Evet, ikinci modelimizin ikinci sırasında yapmış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Evet, şöyle hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada ipimi ön tarafa alıyorum. Bakın ilmeklerim ters ama ipim ön tarafta, düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 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 Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar bakın. Bir kez dolayacağız. Bir düz öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir doluyoruz. Bir düz doluyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, modelin üçüncü sırasında da bakın bu işlemi yaptık modelimizin arka yüzünde. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelin dördüncü ve son sırasındayız arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim ön tarafta bakın. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Hemen düz ilmeğimi şişime taktım ve ilmeğimi uzattım bakın. Doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeğimi takıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeği takıyorum ve doladığımı bıraktım. Bakın gördünüz, bu kenar ilmeğimiz 3 ilmeğin boyunu uzattık ve tekrar geriye taktık. Bir kez düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. Modelimizin dördüncü ve son sırasında bu işlemi yapıyoruz. Düz ilmeğimi şişime aldım, doladığımı bıraktım. Düz ilmeğimi şişime aldım, doladığımı bıraktım. Düz ilmeği şişime aldım, doladığımı bıraktım. 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Bir kez düz örüyorum. Doladım. Bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim bakın. Tekrar bir düz ilmek doladığını bırak. Bir düz ilmek doladığını bırak. Bir düz ilmek doladığını bırak. Hemen 3 ilmeğin üçünün birlikte topladım. Bir doladım. 3 ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Hemen düz ilmeği al, doladığını bırak. Düz ilmeği al, doladığını bırak. Düz ilmeği al, doladığını bırak. Bakın 3 ilmeğin boyunu uzattık. Üçünü birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Evet, düz ilmeği alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeği alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Düz ilmeği alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Hemen şöyle 3 ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. 1, doladım 2, bir kez daha ördüm 3. Hemen bir düz alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Bir düz alıyorum, doladığımı bırakıyorum. Bir düz alıyorum. 3 ilmeğinden bir düz ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet güzel hanımlar, güzel arkadaşlarım, güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bakın şöyle ben sizlere iki model göstermiş oldum. Gerçekten hem şık, hem güzel, hem de gösterişli harika bir model. Şimdi ben birkaç model yapıp geliyorum. İlerlemiş halinde görün. Farklı bir renkle daha çalıştım, onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın biraz daha ilerlettim. Desenimizi görüyorsunuz. Harika oldu. Gerçekten çok şık ve güzel. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Yetişkin yeleklerinde, bebek yeleklerinde annelerinize, kendinize, çocuğunuza harika örgü modelleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Örgü modelleri içinde 10 numara 10 yıldız bir model diyebilirim size. Ben çok beğenerek sizlere gösterdim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, şöyle. Gerçekten. Bay bayan örgülerinde. Sadece bayan için değil. Hem bay hem bayan. Kazaklarınızda, hırkalarınızda, şallarınızda, bebek battaniyelerinizde, aklınıza gelebilecek tüm örgü modellerinde. Bebek yelek modelleri, bebek takımları, bebek pantolonları, aklınıza ne geliyorsa bay bayan, çocuk, bebek, herkes bu deseni kullanabilir. Her yaşa uygun harika bir desen bakın. Evet, şöyle farklı bir renkle yine çalıştım. Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar.
Evet bakın. Yeşille su yeşiliyle daha bir güzel oldu. Hardal rengiyle ayrı bir güzel oldu. Artık siz renk seçimi size ait gördüğünüz gibi. Harika bir desen. Yurt dışında uçan kelebekler diyorlar arkadaşlar bu desene. Ama ben hiçbir isim yani benzetemedim ama uçan kelebekler diyorlar. Bilmiyorum siz neye benzettiniz bu güzel deseni ama muhteşem bir desen. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, çok güzel. Şöyle bir lastik uygulaması yaptım sevgili hanımlar. Hazır lastik uygulaması yaptım. Sizler de dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Hazır lastik derken arkadaşlar bir sıra arkada bir ters bir düz yaptım. Önde bir sıra bir ters düz yaptım. Arkada da arkasından da yani 3 kere bir ters bir düz sıra yaptım. Artık nereyi siz ön taraf olarak kullanıyorsanız o şekilde bu şekil olduğu zaman üzerine de 3 sıra haroşa lastik yapıyorsunuz. Buna hazır lastik deniliyor arkadaşlar. Kısaca orayı da özetlemiş oldum size. Evet, bugünkü desenimiz buydu sevgili hanımlar. İki rengimle de ayrı bir güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir diyorum. Şöyle bakın sizlerle birlikte çalıştığımız buydu. Sizce hangisi güzel oldu? Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Hardal rengi mi, su yeşili mi? Ben her ikisini de çok beğendim sevgili hanımlar. Sizlerin de fikirleriniz benim için çok önemli. Sizler de hangisini çok beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz sevgili hanımlar, sevgili dostlar çok mutlu olurum, çok sevinirim. Evet şöyle desenimizi burada bırakıyorum. Sizler artık yorumlarda bana yazarsanız çok mutlu olurum. Değerli takipçilerim. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz Annemin Örgü Dünyası kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, en güzel emanet olun. Hoşça kalın.